Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifimle daha birlikteyiz. Kadife ipten yavru ayıcık öreceğiz hep birlikte. Ekranda gördüğünüz bu çalışmayı videomda sizlere adım adım anlatacağım. Hiç amigurumi örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız bile eğitim videomu izleyerek bu çalışmayı kolaylıkla örebilecekler. Çalışmamda kullandığım malzemelerin listesini de videomun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Ördüğünüz oyuncakların birer fotoğrafını da bana Instagram adresimden gönderirseniz sizleri etiketleyerek sosyal medya hikayelerimde paylaşacağım. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin mi şirin yavru ayıcığı örmeye başlayalım. Evet, sırada kollar var arkadaşlar. Örnekte gördüğünüz parçaları örüp hazırlayacağız. 2 adet öreceğiz. Dikiş içinde ipleri uzun bırakıp keseceğiz. Şimdi örmeye başlıyoruz. Şimdi 2 zincir çekerek yine çalışmaya başlıyoruz. 1 2 İkinci zincirin içerisine 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 bir tane daha 6. Şimdi kısa ipliği çekelim. Ortayı birazcık zinciri sıkıştıralım. Şimdi ikinci sırayı öreceğiz. İşaret kullanalım. İşareti sıranın başına yerleştireceğim. İkinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Yani 6 tane çift örüyoruz. 1 2 ikinci çift, üçüncü, dördüncü çift, beşinci, altıncı çift ve sıranın sonuna da geliyorum arkadaşlar. Sırada toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra 2 sıra öreceğiz. Her sırada 12 tane olacak. Şimdi birinci sırayı örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bir sıra daha öreceğiz 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 2 sırayı örmüş olduk. Şimdi 5. sıraya başlayacağız. Bir tane sık iğne öreceğiz, bir tane azaltacağız. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne, bir tane azalt, bir sık iğne, bir tane azalt, bir sık iğne, bir tane azalt. Sıranın sonuna geliyorum. Toplamda da 8 tane sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi bundan sonra 3 sıra öreceğiz. Her sırada 8 adet sık iğne olacak. 3 sıra, her sırada 8 tane, yani toplam 24 tane sık iğne örelim. Buluşalım. Evet, 3 sıra örgüyü tamamladıktan sonra ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. Bu parçanın aynısından bir adet daha örüp hazırlıyoruz.
Şimdi sırada bacaklar var. 2 adet öreceğiz arkadaşlar. Çalışmalarımızın sonunda da ipleri uzun bırakıp dikiş için hazırlayacağız. Şimdi örgümüze başlayalım. 2 adet zincir çekerek çalışmaya başlıyoruz. 1, 2. İkinci zincirin içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi spiral öreceğimiz için işaret kullanacağız. İkinci sırada bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift örüyoruz. Ve tekrarlayacağız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sırada da toplam 9 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi 2 sıra öreceğiz. Her sırada 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. 9 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 2 sıra, her sırada 9 tane ördük. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek, bir tane azaltma. Bir tane tek, bir tane azaltıyoruz ve sıranın da sonuna geliyoruz. Toplamda 6 adet sık iğne örmüş olmalısınız. İşareti sıranın başına tekrar yerleştiriyoruz. Şimdi 4 sıra öreceğiz. Ben de kamera arkasında öreceğim. Her sırada 6 adet sık iğne öreceğiz. 6, 6, 4 sıra. Yani toplam 4 çarpı 6, 24 adet sık iğne örüyorsunuz ve buluşuyoruz. Evet, 4 sıra örgüyü tamamladım. Çalışmanız bittiğinde de ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyorsunuz. İpi de bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Parçanın aynısından bir adet daha örüp hazırlıyoruz. Şimdi sırada kulaklar var arkadaşlar. 2 adet zincir çekerek çalışmaya başlayacağız. 1, 2. İkinci zincirin içerisine 6 adet sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kısa ipliği çekelim. Şöyle biraz zinciri sıkıştıralım. İşaret kullanalım. Spiral öreceğiz. İşareti sıranın başına yerleştirelim. Şimdi ikinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. Birinci çift. İkinci çift. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve 6. çift. Sıranın sonuna geliyorum. Toplamda 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 2 sıra öreceğiz. 2 sıra. Her sırada 12 12 sık iğne olacak. Yani 12 çarpı 2 toplam 24 tane sık iğne örelim. Buluşalım. Evet, 2 sıra örgüyü tamamladım.
Bir sonraki dikişe bir zincir kaydırma yapıyorum. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Parçanın aynısından bir adet daha örüp hazırlıyoruz. Şimdi sırada ağız var arkadaşlar. Krem rengi iplikle öreceğim. 2 adet zincir çekerek çalışmaya başlayacağım. 1, 2. İkinci zincirin içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kısa ipliği biraz çekelim ve ortayı sıkıştıralım. Spiral öreceğiz. İşaret kullanalım. İşareti sıranın başına yerleştiriyorum. İkinci sırada her dikişin içerisine çift öreceğiz. 1, 2, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü çift, beşinci, altıncı çift. Sıranın sonuna geliyorum. Toplamda 12 adet sık iğne örmüş olmalısınız. Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane çift örüyorum. Bir tek, bir çift, 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 1, 2. Böylece sırayı tamamlıyorum. Çalışmam da sona eriyor. Şimdi bir sonraki dikişin içerisine bir zincir kaydırma örüyorum. Bu parçayı dikecek uzunlukta ip bırakıp dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün parçaların içini dolduralım. Çünkü hepsini dikmeye başlayacağız. Şimdi öncelikle kafa ve gövdeyi dikerek birleştireceğiz. Her bir dikişten birer birer dikiyoruz. Bakın kafadan böyle son sıradan bir dikişten alıyorum. Gövdeden de bir dikişten dikiyorum. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tek tek her bir dikişten dikeceksiniz. Teker teker dikiyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar dikelim. Ben de kamera arkasında dikeceğim. Devam edelim bu şekilde. Bakın böyle devam ediyoruz. Tam kapamadan evvel içindeki elyafı yetersiz bulursanız kapamadan evvel az miktar daha ilave edip öyle bitirirsiniz. Şimdi çalışalım, buluşalım. Evet, dikiş bittiğinde de çalışmanın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi sırada kolların dikilişi var. Ben bir tanesini diktim, diğerini birlikte dikeceğiz. Önce yapmamız gereken bir çalışma var. Bu boşluğu karşılıklı dikerek bakın kapatacağız böyle. Şöyle karşılıklı dikiyoruz. Sonra kafa ile gövdenin birleştiği sıraya, yani diktiğimiz sıraya buraya dikiyoruz. Önce ben uç noktalardan tutturuyorum kolu. Bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Diğeriyle de aynı olsun. Şimdi dikeceğim. Buradan devam ediyorum. Evet. Şimdi artık düğümleyebilirim. Burada bir düğüm yapıyorum. Ve buradan iğneyi sokup başka bir taraftan çıkaracağım. Artık ipi kesebilirim arkadaşlar. Çalışmamı tamamlıyorum. Bakın kolları diktikten sonra da çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Evet, sıra geldi bacakları dikmeye arkadaşlar. Ben bir tanesini diktim. Diğerini şimdi birlikte dikeceğiz. Hemen ipi iğneye geçirelim. Şöyle kolay bir yöntem de göstereyim size.
Ben büyük iğne kullanıyorum. Yorgan iğnesi. Şimdi şu şekilde geçiriyorum önce ipliği. Çekiyorum ve buradan geçirip tutup çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay ipliği geçirebilirsiniz. Şimdi burada yapmamız gereken işlem şu. Karşılıklı iğne dikerek kapatacağız burayı. Her bir dikişten teker teker dikiyorsunuz. Burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi nereye dikeceğiz? Burada bakın nereye dikmişim. Son sıra burası. En son Şimdi gövdenin başlangıç sırası burası arkadaşlar. Buradan sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 4 ve 5. sıralar arasına dikiyoruz buraya. 4 tane dikişi alacak şekilde simetri. Diğer bacakla da simetri olacak. İkisini de dikerken ölçersiniz. Biri önde, biri arkada olmasın. İkisi de simetri olsun. Şimdi önce uç noktalardan ben dikerek tutturuyorum. Uç noktalardan sonra ortayı dikiyorum böyle tek tek. Böyle dikiyorum. Buradan devam ediyorum. Buradan. Sona geldiğimde de burada düğüm yapacağım. Şöyle. Şöyle şurada bir düğüm yapıyorum. Sıkıştırıyorum. Buradan geçiriyorum ipimi. Başka bir yerden çıkarabilirim artık ve kesebilirim. Bakın kolları ve bacakları diktiğinizde de çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi sıra geldi kulakları dikmeye. Şimdi ben bir kulağı diktim arkadaşlar. Diğerini de birlikte dikeceğiz ve öğreneceğiz nasıl dikileceğini. Şimdi öncelikle burada karşılıklı dikerek bu boşluğu kapatacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Böyle yaparsanız dikmeniz daha kolay oluyor arkadaşlar. Buradan da bir tane daha dikiş alacağım ve uçtan çıkaracağım artık. Şimdi kafa kısmında ne yapıyoruz? Sıraları sayıyoruz. Bakın burası orta kısım. Birinci sıra. 1, 2. İkinci sıradan 1, 2. İkinci sıradan hemen sonraki 1, 2. Buradan dikmeye başlayacağız. Gözün bir üst sırasını hizalayacağız. Şimdi burada sayalım. Kaçıncı dikiş gözün üst sırasında? Şuradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dikiş. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dikiş. Evet. Buradan dikmişiz. Simetri bir şekilde dikeceğiz. Bunu bir arka sıradan çıkaracağım arkadaşlar. Şuradan. Şöyle bir bakayım. Doğru yerleştirdim mi? Buradan başlıyorum dikmeye. Uç noktadan. Buradan başlayacağım. Şunu bir sıra üste alacağım burada. Biraz alta aldım. Düzeltirim sonra. Şimdi buradan sıra sıra tek tek böyle dikiyorsunuz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Böyle tek tek sıra sıra. Bir kulaktan dikiyorsunuz. Bir bu parçadan dikeceğiz. Evet. Buradan tutturuyorum. Şimdi bakın kulağı böyle bırakırsanız kedi gibi, kedi kulağı gibi olacak. O nedenle ben yatırmak istiyorum. Dolayısıyla şimdi böyle bir öndeki sıralardan şuradan mesela çıkarıyorsunuz iğneyi. Kulağı yatırıyorsunuz öne doğru. Nereye denk geliyor? Bakın buraya. Şuradan tutturuyorsunuz. Dikiyorsunuz. Yapışsın. Kafasına yapışması için yapıyoruz bu çalışmayı. Şimdi bakın buradan tekrar çıkaracağım. Şöyle çekeceğim. Kulağı düzeltirsiniz öne doğru. Evet. Böyle olacak. Şimdi burada da ipi hemen düğümleyeceğim. Bu şekilde. Buradan geçireceğim ve başka bir yerden çıkaracağım. Artık kesebilirim. Diğer kulağı da anlattığım gibi diğer kulağı da şu ipleri de sokalım içeriye. Diğer kulağı da öğrettiğim gibi simetri bir şekilde dikip hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ağız parçasını dikmeye. Önce parçayı yerleştirip iğneyle tutturmanızı tavsiye ediyorum. Dikişiniz de daha kolay olur. Kaydırmazsınız parçayı. Şimdi gözleri taktığımız sıralar sınırımız olacak üst tarafta. İğneyle oradan tutturursunuz. Yani gözler hemen
bu parçayı diktiğimiz zaman bitişten başlayacak. Parçanın bitişinden, diktiğimiz yerden başlayacak. Yan tarafta da böyle bir tutturursunuz. Çok yaymayın parçayı. Birazcık şöyle dursun. İçini de zaten biraz dolduracağız elyafla. Sonra bir daireyi takip eder gibi şöyle dikeceksiniz buralardan. Sıra sıra dikiyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edeceğiz. Aslında daire de değil, bir oval şekli takip eder gibi dikeceğiz. Şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz buradan. Yukarıya doğru devam edeceğiz. Şöyle çıkıyorum üst tarafa. Evet. Böyle tek tek her dikişten dikeceksiniz. Bunları alalım artık. İşimiz yok bu iğnelerle. Evet. Buradan devam ediyorum. Buradan bu sıralardan gideceğim. Buradan devam. Evet. Dikişe böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan aşağı ineceğim. Şöyle. Şimdi dikelim. Tam kapamadan önce de içine biraz elyafla dolduralım arkadaşlar. Çalışmayı tamamlayalım. Şöyle şuradan devam ediyoruz. Tam kapamadan da içini elyafla dolduruyoruz ve buluşuyoruz. Evet, ağız parçasını diktikten sonra da çalışmanızın görüntüsünün arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi siyah normal amigurumi ipliği aldım. Koton iplik. Onunla nakış yapacağım. Şimdi burada ağız üzerinde bir nakışımız olacak. Şimdi ipliği buradan geçiriyorum arkadaşlar. Şu sıradan çıkartıyorum hemen. Buradan çıkarıyorsunuz. Bu ipin ucunu uzun bırakın, birazcık şöyle bağlayacak kadar uzun kalsın. Çok uzun kalmasına da gerek yok. Bu kadar yeterli. Şimdi bakın burada şöyle bir nakış yapıyorum. Bir geçeceğim. Şöyle. Bir kez daha aynı yerden geçiyorum. Aynı yerden bir kere daha geçelim. Bir kez daha nakış yapıyorum. Ben bir kere daha geçeceğim. Biraz daha belirgin olsun. Şimdi şuradan alttan çıkarıyorsunuz. Bakın alttaki sıradan. Buradan iğneyi çıkarıyorum. Evet, buradaki nakışım tamam. Şimdi burada bir çizgi yapıyoruz. Bu şekilde hemen bu alt sıradan. Buradan geçiriyorum iğneyi. Ve buradan çıkaracağım. İpi bıraktığım yer vardı ya, kısa ipliği. Oradan çıkarıyorsunuz. Şimdi burayı bir güzel düzeltiyoruz. Biraz çekebiliriz burayı. Sıkıştırabiliriz de çok az. Şöyle siyah iplik gözüksün. Evet. Şöyle düzeltelim. Evet. Şurayı da düzeltelim. Çalışmayı. Evet. Çalışmanızın şeklinin arkadaşlar böyle olması gerekiyor. Şimdi kaş nakışı yapacağız. Onu unuttuk. Kaşların da nakışını yapalım. Şimdi gözlerin iki sıra üstünden buradan çıkarıyorum iğneyi. Şuradan çıkarıyorsunuz. Gözün hemen yanındaki dikişten geçiriyorum. Aynısını simetri olarak diğer tarafa da yapacağım. Şöyle şuraya bir tane, buraya da bir tane nakışımız olacak. Ve ipi buradan çıkaracağım. Tekrar bakalım çalışmamıza. Evet. Evet. Evet, çalışmamızın görüntüsü arkadaşlar böyle olacak. Minik, şirin bir ayıcık böylece örmüş olduk. Şimdi bakın ipleri burada bağlayacağım. Şöyle bağlıyoruz. Kısa kesiyoruz. Evet. Ve tığla böyle iç tarafa çekersiniz. Şöyle saklarsınız, kaybolsun. Şöyle bir çalışmamıza da bakalım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, böylece bütün çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Şirin mi şirin minik ayı yavrusu hazır arkadaşlar. Çalışmamızı da tamamladık. Torunlar için, minikler için, sevdiklerimiz için de güzel bir hediye örmüş olduk. Sizleri tebrik ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylece yayınladığım yeni videolardan da ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.